Şimdi size bir soru sorarak bu videoya başlamak istiyorum. Diyelim ki küçük bir çocuk 10-12 yaşlarında doktor olmak istiyor. Siz bunu herhangi bir meslekle de değiştirebilirsiniz. 2 tane seçenek sunuyorlar ona. Birinci seçenekte çok iyi bir akıl hocası ile zaman geçirecek. Yani işinin ehli bir doktorla hasta bakacak, onu gözlemleyecek, işi öğrenecek. İkinci seçenekte çok iyi bir okula gidecek. Daha sonra dünyanın en iyi tıp fakültesi olan Harvard Üniversitesi'nde tıp fakültesi okuyacak. Sizce bu iki seçenekten hangisinde çocuk çok iyi bir doktor olur? Evet, tabii ki de birinci seçenekte. Çünkü tıp eğitimi de dahil olmak üzere çoğu şey sizin de tahmin edeceğiniz üzere teorikte olduğu gibi olmuyor. Üniversite okuduysanız biliyorsunuzdur. Okulda öğrendiğiniz o bilgiler çoğunu iş hayatına geçtiğiniz zaman zaten kullanamıyorsunuz. Hepsi teoride kalıyor, kağıt üzerinde kalıyor ve siz yaptığınız işte çalışarak, o işte pratik ederek öğreniyorsunuz. Değil ki bir de öğrendiğiniz kişi istediğiniz alanın en iyisi olduğunu düşünün ve gereksiz bilgiler beyninize yüklenmeden sizin onun yanında yetiştiğinizi düşünün. Okullara neden gidiyoruz? Bu arada bu video okul kötüleme videosu değildir. Sadece ezberci eğitime karşı bir videodur ve ezberci eğitimin zararlarından biraz bahsedeceğim. Daha sonra da başarı ve başarısızlık üzerine konuşacağım. Okula neden gidiyoruz? Bilgi öğrenmek için gidiyoruz. Mezun olmak için gidiyoruz. Mezun olmak için de öğretmenlerin bizim için hazırladıkları derslerde başarılı olmamız gerekiyor. Yine bizim için hazırladıkları sınavlardan geçmemiz gerekiyor. Yani öğretmenler sen vasatsın, sen zekisin, sen yeteri kadar iyi değilsin sıfatlarına bizi sokuyorlar. Peki gerçekte öyle mi? Geçen bir video izledim. İsviçre'deki eğitim sisteminden bahsediyordu. Onlar da şöyleymiş. Her isteyen çok güzel bir üniversiteleri var. O üniversiteye giriş yapabiliyormuş. Bizim için çok ütopik değil mi? Hani nasıl yani? Nasıl olur? Bizde öyle bir durum yok. Bizde ne var? Çalışıyorsun, çabalıyorsun. Yani üniversiteye girme kısmı çok zor. Üniversiteye girdikten sonra her bölüm için olmasa da genellikle hatta büyük bir çoğunluğu için üniversiteden mezun olmak daha kolay. Çünkü hem ezberci bir eğitim var hem de bir şekilde geçiyorsun derslerini. Hepsi olmasa da altını çiziyorum burada. Ama orada sistem daha farklıymış. Orada üniversiteye geçmek çok kolay. Sadece aslında sınavlara kayıt oluyorsun. Ama üniversiteden mezun olmak çok zor. Yani tamamen öğrenmiş olarak sorgulayan bir birey ve işinin ehli olarak mezun oluyorsun zaten. Çok kişi kayıt yaptırsa da bunların büyük bir kısmı mezun olamadan zaten üniversiteyi terk ediyormuş. Çünkü geçemiyor. Bizde durum tam tersi. Bir de bizim eğitim sistemimizde ve bizim gibi ülkelerin eğitim sisteminde farkındaysanız soru sormak değil de ezberlemek çok önemli. Yani ezberi kuvvetli olan kişi derslerde başarı elde ediyor. Küçük bir çocuğun ortalama saatte 70 soru sorduğunu okumuştum bir yerde. Ama çoğu anne babaya sorulan sorular geçiştiriliyor. Artık yani anne baba yeter artık azarlayana kadar çocuk soru sormaya devam ediyor. Şanslı bir çocuksa belli bir noktaya kadar azarlanmadan gelebiliyor. Şanssız bir çocuksa birkaç soruda zaten artık soru sormamaya başlıyor. Mesela sizler en son hangi konu hakkında soru sordunuz, merak ettiniz? Soru sormanın amacı zaten merak etmek. Kişi merak ederek öğrenir. Çocuklar en azından böyle. Yani bizim de çocuklardan, bebeklerden öğreneceğimiz çok şey var aslında. Ama bu tarz eğitim sistemleri ve bu tarz çevrede yetişmiş bizler gibi insanlar merak duygularımızı köreltiyoruz. Soru sorulmasını istiyoruz ve öğretmenlerimiz bize neler öğretirse onları ezberleyip yüksek notlar alıyoruz ve üniversiteden mezun oluyoruz. Ama sonrasında birçoğumuz sudan çıkmış balığa dönüyor. Çünkü biz o mantığı öğrenmeden mezun oluyoruz. Kendimden örnek verecek olursam ben fizyoterapistim ve birçok teorik bilgi öğreniyoruz. Elektroterapi ajanları diye cihazlar var. İşte ağrılı hastalarda ya da kas kuvvetlenmesi için o elektrik akımlarına ihtiyaç duyuyoruz elektroterapi kısmında. Ve bunun teorik kısmını böyle sayfalarca işte şu akım, bu akım, şu kadar atım yapıyor, şu kadar frekans veriyor. Bu çok gereksiz bilgilere boğuluyoruz. Çünkü zaten o makine sana o akımı ayarlanmış olarak geliyor. Sen sadece kataloğuna bakıyorsun. İşte şu kanal, birinci kanal, ikinci kanal, işte şu ayarda bunu verecek. Hani bunu bilmen yeterli. Senin bunu öğrenmektense çok çeşitli hasta görmen gerekiyor. Mesela ampute görmen gerekiyor. Başka skolyozdur. Daha birçok omurga problemi hastalığı oluyor. Fibromiyalji hastası oluyor. Yani bunların hepsini kombine bir şekilde aslında hasta görmen gerekiyor senin. Ama detaylarda çok boğuluyoruz. Evet staj yapıyoruz ama stajda da sen gittiğin hastanedeki fizyoterapistin sorumlun oluyor. Sen onun işlerini yapıyorsun. Yani o sana şunu yap diyor. Yine kalıplaşmış şeyler.
Tamamen ezbere dayalı. Daha sonra sen kendini mezun olduktan sonra geliştiriyorsun, hasta görüyorsun, hastalar üzerinde tecrübe ediniyorsun, araştırma yapıyorsun ve bu şekilde kendi yöntemlerini buluyorsun. Ama zaman kaybetmek yerine üniversite eğitimi, üniversite sistemi keşke böyle olsaydı diyor insan. Sizlerin kendi okuduğunuz bölümlerde veya işlerinizde de eminim böyledir. Dünya üzerinde ilk ücretsiz kamusal eğitim veren topluluklar var. Bunu daha önceki videomda da bahsetmiştim. Bir tanesi Spartalılar, 3000 yıl önce yaşamış, Yunanistan'da yaşamış savaşçı bir topluluk. Diğeri Prusyalılar, diğeri Aztekler. Bunların temel ortak noktaları tahmin edeceğiniz gibi askerlik, savaş. Zaten bu eğitim sistemleri de aslında toplumu kontrol etmek için ve işte bir askeri disiplin sağlamak, asker yetiştirmek, memur yetiştirmek için var olmuş, bulunmuş diyelim. Bundan sonra da zaten şu anki modern eğitim sistemimize doğru gidiyor iş. Peki birazcık da bu kısımda biraz başarı ve başarısızlık üzerine konuşmak istiyorum sizinle. Bu arada videoyu beğeniyorsanız videolarımı lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bunlar beni motive ediyor. Bugün aslında modum düşük, moralim bozuk. Belki videonun sonunda anlatırım. Ama yine de video çekmek bana iyi geldiğini düşündüğüm için hayır ya video çekeceğim dedim. Ve işte buradayım. Başarı ve başarısızlıklarda fırsat eşitsizlikleri çok fazla. Eğitim sistemimiz için de bu geçerli. Hani her sene haberi çıkar ya. İşte falanca köyden bir çoban Türkiye birincisi oldu diye. Sanki artık o haberler çok fazla çıkmıyor veya ben mi denk gelmiyorum bilmiyorum ama şimdi vereceğim örnek aslında bununla ilgili. Şimdi vereceğim fenomen daha doğrusu aslında bununla ilgili. Biz o milyonlar arasından sadece bir tane başarılı olmuş kişiyi görüyoruz ve diyoruz ki ya evet hani biz de böyle olabiliriz. Hani umut zaten nasıl bebekler, çocuklar masallarla uyutulursa biz de aslında bu başarı hikayeleriyle ve umutla uyutuluyoruz. Ama bunu yine de umutsuz bir yerden almanızı istemiyorum. Yine de başarılı olan insanlar var. Aslında bunun formülünü de yine ilerleyen zamanlarda kendimce vermeye çalışacağım. Hayatta kalma ön yargısı diye bir fenomen var. İkinci Dünya Savaşı'nda savaştan dönen uçaklar incelenmiş ve uçakların daha güvenli olması ve zarar görmemesi için ne yapılmalı diye düşünülmüş ve uçakların dönen uçaklar üzerinde inceleme yapmışlar ve kanatlarında çok fazla kurşun delikleri görmüşler ve diye düşünmüşler. Tamam işte uçağın en çok zarar gören yeri burası ve biz o zaman kanat kısmını zırhlamalıyız, işte daha güvenilir hale getirmeliyiz. Ama daha sonra bir matematikçi çıkmış Abraham isimli. O da demiş ki biz dönen uçaklara değil aslında düşen uçaklara bakmalıyız. Yani başarısız olanlara. Onlara bakmalıyız ki esas problem orada. Onu çözmemiz gerekiyor. Çok güzel bir düşünce yapısı. Çünkü onlarca insan sadece dönen uçakla ilgilenmiş. Onun üzerine kafa yormuşlar. Ama içlerinden sadece bir kişi başarısız olan uçaklar aslında onlar düştü çünkü hani onlardaki problemi çözersek onların düşmemesini sağlarız demiş. Ve onu incelemiş. Uçakların motorunda problem olduğunu görmüş ve ona yönelik bir hamle yapmışlar. İşte buradan da aslında şunu çıkartmışlar. Hayatta kalma ön yargısı. Hepimiz aslında başarıya odaklanıyoruz. Başarısızlıktan kaçıyoruz. Başarılı olan belki de mesela kim geliyor aklınıza? Bill Gates geliyor değil mi? Bill Gates kadar ya da Elon Musk kadar zeki insanlar dünya üzerinde şu an bir yerlerde yaşamıyor mu? Kesinlikle yaşıyordur. Ama onlar başarılı olduğu için diyorlar ki işte bak bunlar başarılı oldu, sen de bunlardan biri olabilirsin. Ama yine istatistiklere göre o okuduğumuz başarı hikayelerindeki o kitaplarda yazılan o büyük başarılara imza atan insanlardan biri olmamız 1 milyonda birmiş. Yine de umutsuzluğa kapılmayalım. Yine altını çiziyorum. Bu bir umutsuzluk videosu değildir. Çünkü yine de yapan yapıyor. Yapan yapıyor. Ve ben şunu gördüm. Yani başarılı olan insanlara baktığım zaman pes etmemek çok önemli. Pes etmiyor. Çünkü o seviyor ve sevdiğimiz bir şey bulmamız gerekiyor. Belki de evet yani o hayal ettiğimiz şeye belki de ulaşamayacağız. Ama onun için hiç uğraşmadan geçen bir hayattan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani evet mesela yine kendimden örnek vereceğim. Şu an bulunduğum fiziksel ortam olsun. Ekipmanlarım olabilir. Mesela insanların o binlerce, milyonlarca izlenen kanalların prompterları var. Hani çok akıcı konuşuyorlar veya bir metin yazılıyor onlar için. Metin yazarları yazıyor, prompterdan okuyorlar. İşte hem onları yapanları ayrı, editleyenleri ayrı, PR şirketleri ayrı. Zaten şöyle de bir şey var.
Siz birilerini çok görmeye başladığınız zaman, maruz kalmaya başladığınız zaman ya evet çok başarılı, çok iyi falan oluyoruz. Bu hepimizde var. PR şirketleri dediğim gibi reklamları yapılıyor. İşte reklamlarla, markalarla anlaşmalar yapıyor ve gözümüzde çok büyüyor. Şimdi o kişilerle şu anki ben aynı mıyım? Hayır, aynı değilim. Ya onların binlerce, yüz binlerce, 200 bin, 1 milyon izlenmesi evet yani anlaşılabilir. Ama şu an ben şu halimle bu kadar izleniyorum. Peki ben şurada şunu mu demeliyim? Pes edeceğim, yapmayacağım mı demeliyim? Hayır, ben bunu yapmaya devam edeceğim. Kendime de inanıyorum, gerçekten inanıyorum bu arada. Sizin de bu şekilde olmanızı istiyorum. Ama başka bir konu olsaydı bu, başka bir alan olsaydı bunu söylemezdim. O yüzden diyorum ya, sevdiğiniz bir şeyde iyi olmanız, sevdiğiniz bir şey için çabalamanız çok önemli. Çünkü ben sevdiğim şeyi yaparken sadece işte binlerce, yüz binlerce izlenme motivasyonunda değilim. Aynı zamanda bu kameranın karşısına geçmek, bir şeyler anlatmak, birkaç kişinin, işte 10 kişinin, 20 kişinin bana geri bildirim yapması, işte seni dinledim, şu bakış açısı geliştirdim, şöyle oldu demesi, hayatımda ufak olumlu bir geri bildirim olması benim için gerçekten anlamlı. İleride bunu bir iş noktasına getiririm gerçekten. O zaman da çok mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi insan sevdiği bir işi yaparsa hiç çalışmıyor gibi olur bence. İkinci bir örneğim biraz böyle yine sisteme gönderme yapacağımız bir örnekten bahsedeceğim. Skinner kutusu diye bir deney. Şimdi burada da yine fareler kullanılmış ve fareler bir pedale basıyorlar. Rastgele tabii ki pedale basıyor ve ona yemek geliyor, bir ödül geliyor. İlk grupta şöyle yapmışlar, bir düzene oturtmuşlar. İlk 50 pedalde ödül geliyor, sonra 50 pedalde ödül geliyor. İkinci aşamada rastgele yapmışlar. Yani ne zaman ödül geleceği belli değil. 89'da, 100'de, 200'de, 101'de gibi düşünün. Peki sizce hangisinin daha motive olmasını beklersiniz? Yani düzenli olanın mı yoksa rastgele gelenin mi? Evet, rastgele gelenin daha motive bir şekilde sürekli pedale bastığı görülmüş. Ödülünü alsa bile yese bile. Çünkü o onun için bir motivasyon olmuş. Hatta bunu daha akıllı başka hayvanlarda denemişler. Mesela maymunlar gibi. Onlar da kendilerince farklı bir ritüel geliştirmişler. Çok ilginç. Bizde insanlarda olduğu gibi. Mesela maymun 3 kere başını salladıktan sonra pedale basmış. Hani totem oluşturuyor kendince. Atıyorum köpek eğilip kalkmış, ondan sonra basmış gibi. Şimdi buradan nereye geleceğim? Biz de hayatta o pedale basan fareler gibiyiz. Yani her gün bir yere doğru koşturuyoruz ve pedale basıyoruz. Yani bir gün bir ödül kazanmak arzusuyla. Belki de o ödül hiç gelmeyecek. Belki de çoğumuz artık o ödülü alıp almama beklentisinde bile değiliz. Çünkü o sisteme alıştık artık. Bu da işin ayrı bir mevzusu. Ama yine de ne yapacağız? Yani ihtimalimiz bu kadar düşük diye vaz mı geçeceğiz? Hayır. Sevdiğiniz bir şeyse zaten vazgeçmezsiniz. Ya evet hani o işte ne bileyim dünya çapında tanınmayabilirsiniz. Ama kendi çevrenizde, kendi alanınızda en azından o da işini iyi yapıyor dedirtebilirsiniz. Bunlar da çok böyle ütopik hedefler değil. Ki ben eskiden daha karamsar ve daha umutsuz biriydim. Ama son zamanlarda artık biraz bakış açımı genişlettiğim ve değiştirdiğim için o kadar da değilim. Ve hayatta aslında kendim de hani küçük küçük deniyorum. Yani her an her şey olabilir. Evet, kötü anlamda da olabiliyor. Bunu zaten en derin şekilde deprem zamanında yaşadık. Yani her birimizin çok farklı hayatları vardı. Çok farklı hayatları vardı. Bir dakika içerisinde bambaşka noktalara gelebiliyor hayat. Ama bunun bu olduğu gibi bunun tam tersi de olabilir diye düşünüyorum. Evet, olabilir diye düşünüyorum. Yani çok ilginç. Depremden önceki halimden daha şu an için daha umutluyum. Ve böyle olmak istiyorum. Sizin de böyle olmanızı istiyorum. Yeter ki disiplinli bir şekilde ne yaptığınızı bilerek, kendinize küçük hedefler koyarak, böyle kişisel gelişim gibi olmak istemiyorum ama daha hayatın içinden bir yerden size bunu söylüyorum. Disiplin bu hayatta her şey, gerçekten de öyle. Bir şeye disipline girmek için de mesela ben kendim bir konuda hani gerçekten aklıma koyduysam, hırs anlamında değil, biriyle yarışmak anlamında değil, kendimle yarışarak daha iyi bir noktaya getirebildiğim durumlar oldu. İşte onu istemem lazım ama. Onu istemem lazım. Bazen de bir konuda mesela çok savsaklıyorum, istemiyorum. O zaman da hiçbir şey elde etmiyorum gibi. Moralimin bozuk olduğu konu, bunu da bir sonraki videoya bırakayım. Gerçekten tekrar anlatıp canımı sıkmak da istemiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umutsuzluğa kapıldığımız zamanlar oluyor. Bu arada 2 tane mikrofon taktım. Ses daha mı iyi geliyor bilmiyorum. Aslında iyi bir marka ama
Şey diyorlar bazı yorumlarda, mikrofon iyi gelmiyor. Acaba 2 tane taksam daha mı iyi olur dedim. Bilmiyorum. Belki de hiçbir şey değişmeyecek. Buraya kadar izlediyseniz şöyle, buraya kadar izleyenlerden kalp bırakmasını isteyeceğim yoruma ki ben de bileyim buraya kadar, sonuna kadar kaç kişi beni izlemiş. Onlar da kendini belli etmiş olsunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel günlerde, daha güzel haberlerle, daha güzel başarılarla görüşmek üzere.